kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi şerit motiflerden oluşan bu güzel bluz çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi gelin hep birlikte bu güzel bluzun yapımına geçelim arkadaşlarım. Bluzumu yaparken kullanmış olduğum ipim şöyle Alize Diva'nın bir ipi arkadaşlarım. Şöyle numarası 3307. Kullanmak isteyen aynı rengi arkadaşlarım olabilir. Şöyle tığ numarası ise 220 olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle aldım. 1 2 3 4 5. Sonra üzerine 2 doladım. Geliyorum, ilk zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde. Sonra 1 2 üçlü trabzan yapıyorum buraya ve bu şekli alıyor. Sonra 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra şöyle tutuyorum, biraz yükseliyorum ve arkadan şu şekilde alarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına hemen bakın, yanındaki zincirden giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu baştakiyle 7 oluyor. Sonra çeviriyorum şu şekilde. Yine yükseliyorum bir miktar. Arkasından şu şekilde giriş yapıp alıp şöyle bir taneyi yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Hemen yanındaki yerden başlıyorum. Yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Üzerine yine 2 doluyorum ve geliyorum, bakın şuradan giriş yapıyorum. Şu hemen ikisinin içerisinden. Sonra bir tane üçlü trabzan yapıyorum buraya. Evet, görüntümüz ana orta kısmı bu şekilde arkadaşlar. Sonra yine 7 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra yükseldik, arkadan çevirdik, aldık. Hemen yanına 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra çevirdik. Biraz yükseldik. Arkadan aldık. Yine 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. Bu şekilde yerler yapıyoruz. Bunu bluzumuzun uzunluğu koldan kola, yani bir koldan diğer kola ne kadar istiyorsak o boyutta yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben şu yaptığımı. Şöyle bakın. Bir kolundan, burası bir kolu, şurası yaka kısmı. Buraları da anlatacağım size detaylı bir şekilde. Şimdi bu en alttan başladım. Devam edip gidiyoruz şöyle. Toplam 17 sıra bu şekilde yer yaptım arkadaşlarım. Benim ölçülerime göre. Dediğim gibi kimi yapacaksanız kol boyunu nerede istiyorsanız oradan başlayıp diğer kol boyuna aynı yere getirene kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. 1 2 3 4 zincir, 2 doluyoruz ve buradan alıp şöyle bir tane üçlü trabzan, sonra 7 zincir,
Yine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. Evet arkadaşlarım, bu yapmamız gereken işlem. Şimdi ben bundan diğerleri için 17 tane yapmıştım. Yani bu altılı şuradan 17 tane yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4.'yü yaptım. Diğer 13'ünü de hemen tamamlayacağım ve geleceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, şimdi son yere geldim. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 2 doladım ve geldim, buradan aldım. Burayı yapıyoruz. Yani bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi burada bakın şu şekilde yükseliyorum. Hep aynı yapın arkadaşlarım. İlk başta burayı yapın. Şöyle 1, 2, 3 tane buraya bu şekilde arkadan alarak yaptım. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Getiriyorum. Bakın şu son yaptığım yerin içerisinden giriş yapıp kaydırma ile bağlıyorum. Şimdi birinci bu şekilde. Arada 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane doladım başına. Sonra ben burayı biraz size göstereyim arkadaşlar. Motifin bitmiş halini. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4. 3 defa doladık. Dörtlü trabzan yaptık. 1, 2, 3. Eklemesini birazdan gösteririm arkadaşlar. Şöyle 1, 2 zincir. 1, 2, 3 tane doladım. Üçüncüyü yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir. Buradan giriş yapıyorum. Ve şu şekilde çekiyorum. 1, 2 zincir arada 1, 2, 3 doluyorum. Giriş yaptım. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Hep bununla başlayın. Dediğim gibi 1, 2 zincir. 1, 2, 3 doluyoruz. 1, 2, 3, 4 defa da çekiyoruz. 2, 4, 5 tane olacak arkadaşlarım bu. Bakın şöyle. Sonra yine 1, 2, 3 zincir. 5.'yi de yapıyorum bu şekilde. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın 5 tane de bu şekilde yerim oldu. Şimdi bu yaptığımız 6 tane olan ikili trabzanlarımızın burasından giriş yapıyorum. Şöyle üst tepesinden. Sonra sık iğne ile tutunuyorum. Sonra hiç zincir çekmeden 1, 2, 3. Hemen buraya giriş yapıyorum. Bakın şuraya.
1 2 3 4 dörtlü trabzanımı yapıyorum. Sonra yanına bir tane daha 1 2 3 doladım. 1 2 3 4. Sonra 1 2 3 zincir çektim. Bakın 2 tane yaptım. 3 zincir çektim. Yine buradaki gibi yerler yapıyorum. 1 2 3 zincir. 3 defa doladım, pardon. Şöyle 1. Evet, 2'yi de yaptık. 1 2 3 zincir. Buradan giriş yaparak birleştiriyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Yine 1 2 3 doladım. Şöyle 1 2 1 2 3 doladım. Zincir çektim ve birleştiriyorum. Şimdi yine bu, bakın 1 2 3 oldu. Bunu 5'e çıkartacağız. Şöyle biraz kenara çekeyim. İyice gözüksün. 1 2 3. Bir, iki, üç doluyoruz. Yine 2 tane yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonuncuyu yaptıktan sonra yine 2 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 1 2. Şimdi 2'yi yaptıktan sonra bakın şunu, bak şu kısmından arkadaşlarım girişimizi yapıyoruz ve sık iğne ile tutunuyoruz. Sonra 1 2 zincir ve buradaki beşliği yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Dönüşte de bunların karşısına zaten otomatik olarak burası, yani beşli yaptığımız yerler denk geliyor. Buralara ise bu dolgulu olan yeri denk geliyor ve dolayısıyla bakın şurayla birleşmiş gibi şöyle bir zikzak şekline geliyor arkadaşlarım. Şurada bakın, iyice göstereyim. Bakın şöyle birleşim yerlerimiz şöyle zikzaklı gibi bir görüntüye sahip oluyor. Şöyle şöyle. Bunun karşısında dolgu var. Dolgunun karşısında şöyle, dolgunun karşısında bu zincirli yerimiz var. Şimdi eklemesine geçelim. Şöyle alıyorum. Modelimizin düz tarafı bu dolgu yaptığımız yerlerden orayı anlaşılabilir. Aynı şekilde geri dönüşte de bu dolguların karşısında dediğim gibi bu beşli yerler olacak. Bu köşeler zaten, yani dönüş yerleri yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Bu tarafına dolguyu yapacağız. Şu dolguyu buraya yapacağız ve böylelikle modelimiz tamamlanmış olacak. Şimdi ekleme işlemine geçelim arkadaşlarım. Şöyle bakın, şu kenardaki yerimiz, bu olan yerimiz, yani aralarında 2 zincir olan yerimiz. Şimdi dolgu ile başlamamız gerekiyor. Şöyle yine birinciyi yaptım. Yine üzerine 3 doluyorum. Ve buradan girişimi yaptım. 2 tanesini yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Buraya getirip ekliyorum. Sonra yine aynı şekilde 1, 2, 3 doladım. 2 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Sonra 1 2 zincir çekiyorum. Geliyorum. Bunun ilkini, yani şu üçüne bağlayacağım arkadaşlar. Şunu atlıyoruz. Burada çünkü yaptık onu. Buradan giriş yapıyorum bakın. Şöyle 1 2 3, burada da bir tanesi kalıyor. Aralarda 4 tane var bakın. 4 bir köşemiz için. Şimdi buradan saymanız daha kolay oluyor. 1 2 3 4. Dördüncüden giriş yapıyorum. 2 zincirden sonra şöyle çektim, bağladım. 1 2 zincir çektim, geliyorum. Yine aynı işlemi devam ettiriyorum. Şöyle 1 2 3 doladım. Tekrar 1 2 3 doluyorum.
1 2 3 4 defa da çektim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2. Birinciyi bağladım. İkinciyi geçiyorum. İkinciyi de şöyle bağladım. 2 zincir çektim. Geri dönüyorum. Buradan giriş yapıyorum ve kaydırarak çektim. 1 2 3 1 2, hemen yukarıdaki üçüncüye bağladım. 1 2 3 1 2, bunu bağlamıyoruz. Sadece üçer tanesini bağlıyoruz. 2 tane bir tarafında bir tarafında boşluk kalıyor. 3 zincirimi çektim, yine bağlamamı yaptım buraya. 2 tane daha bu tarafa devam ediyorum. Dörtlü trabzan ile. Sonra geliyorum, bakın şöyle alıp bu üst köşesinden giriş yapıyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine yine 3 aldım. Geliyorum, bu aradaki boşluk yerimden giriş yapıyorum. Dörtlü trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bir tanesini boş geçtik. 1 2 zincir çektim araya. 1 2 3 doladım. İkinciyi yukarıdakine bağlayacağım. Diğer parçamdakine 1 2 zincir çektim. Geliyorum, bakın burası dolgulu yerim. Birinciyi atlıyoruz, ikinciden giriş yapıyoruz. Yine yan yana şu üçünü bağlıyoruz. Şöyle kaydırarak yapalım. İki zincirimi çektim. Üzerine yine 3 doladım. Dörtlü trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum ve geliyorum burayla birleştiriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Buradan birleştirip devam ediyorum. 1 2 zincir, yine doladım. Şöyle 1 2 zincir, üçüncüyü de bağlıyorum. Şimdi 1 2 zincir, 1 2 3 dolayıp normal bir dörtlü trabzandan sonra üzerine 1 2 3 zincir çekip birleştiriyorum. 2 zincir çekip diğer yerime geçiyorum. Şöyle sık iğne ile burayı bağlıyoruz. Sonra üzerine alıp yine 3 tane bu boşluktan giriş yapıyoruz. Ve 1 2 1 2 3 zincir, bir tanesini boş geçtik. 1 2 3 doladık. Şimdi bunu eklemeye başlıyoruz. 2 zincirimizi çektik. Bakın buradan birini atladım. Buradan da birini atladım. Buraya geçiş yapıyorum. 2 zincirimi çektim ve birleştirdim. 1 2 3 doladım. 2 tane dörtlü trabzan yapıyorum. İkinciyi bağlıyorum. Üçüncüyü de bağlıyorum. Diğerini normal bir şekilde yaptım. Tekrar 2 tane dörtlü trabzanımı yapıyorum. Ve geliyorum buraya geçiyorum.
Şimdi burayı bu şekilde devam ettiriyoruz. Bakın. Şöyle arkadaşlarım. Evet, burayı sonuna kadar dediğim gibi bu araları boş geçiyoruz tabi. Buradaki yeri kadar, sayısı kadar. Şöyle bir boş var, bir dolu var, bir boş var, bir dolu var. Bu arayı normal bir şekilde yapacağız. Önce burayı ekleyelim. O arayı da birlikte devam ederiz. Son yere geçtim şimdi. Yine 3 tanesini bağlıyorum. İkinciyi bağlıyorum. Ve üçüncüyü bağladım. Şimdi sonuncuyu da buraya bağlamadan devam ediyorum. Ve buraya geçtim. Şimdi ikili olan, arada iki zincirli olan yerimizdeyiz. Hemen orayı yapmaya başlıyorum. 1 2 3 zincir. Eklemesi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 3 tane doladım. Şimdi arkadaşlarım size şöyle kısaca bir daha iyice net olarak anlaşılsın diye şöyle bir anlatmak istiyorum. Şimdi birinci sıra şeridimizi yaptık. 2'yi, 3'ü, 4'ü bu boyu ne kadar istiyorsak o kadar yaptık. Geldik yaka kısmına. Ben buralarda dediğim gibi ilk başlarken de söylemiştim. Uzunluğunu koldan kola yani bir koldan diğer kola kadar aldıktan sonra bu şekilde şeritlerimizi yapıyoruz. Şerit motiflerimizi. Sonra boyunu ne kadar istiyorsak o kadar yaptık. Yaka kısmına geldiğimizde bu sayıyı arada şöyle boşluk oluşturmak için bakın bunların sayılarını düşürüyoruz. Bunu yaptığınız kişinin
yine omuz ölçüsüne göre, boy ölçüsüne göre yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu da ben mesela 17 idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. 6 tane de bu tarafa aynı şekilde 2 sıra şeklinde bunları ekledim. Sonra geldim yine tekrardan bir motif yaparak böyle sadece tek taraflı ekleyerek devam ettim. Az önce de söylemiştim, hani iki tarafını ben size göstermek için sadece bu şekilde yaptım. Şimdi bundan sonra ise geliyoruz. Modelimizin buradaki motif sayım 6, yani şerit sayım. Şöyle sayalım onu da. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yakaya kadar 6 sıra. Sonra 2 sıra yaka oyuntusu. Biri bir tarafa geliyor, biri diğer tarafa. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunu arkadaşlarım, bu son sırayı yaptıktan sonra şöyle bakın, burada yer ayırdım. Önce ekledim motifimin bu kısmını, bu yarısını ekledim. Bakın şöyle. Şimdi bunu kollarını birleştireceğiz. Şöyle bakın şurada işaret koydum. Buradan da 1, 2, 3, 4 tane. 5. de bırakıyoruz eklemeyi. Bu ara gövde kısmı oluyor. Buradan tekrar kol kısmı için yine aynı sayıda, bakın orası da şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. 5. de bırakıyoruz eklemeyi. Evet, şimdi bakın buradayız. Burada bu alt kısmı ekleyerek geldik. Bir tarafını ekledikten sonra hemen şöyle tutuyorum, bakın. 2'ye katlıyorum. Şimdi dönüş yerim. Yine aynı şekilde motifimi devam ettiriyorum. Şimdi burası doluydu. Bunun karşısı boş olacak arkadaşlar. Şöyle. Bakın burada da dolu kısmı var. Burası boş olacak. O yüzden 1, 2 zincirimi çektim. 1, 2, 3 tane doladım. Dörtlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Birleştirdim. 1, 2 zincirimi çektim. 1, 2, 3 doladım. İkinciyi yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Geliyorum. Bu kol kısmının uç kısmı arkadaşlarım. Oradaki motife denk geliyor. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4. Buradan sayınca dördüncüden giriş yapıyorum. Yine 3 tanesini 1, 2 zincir çekip bu tarafa bağlıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar 3 doladım. İkinciyi bağlıyorum. Bu sizin yapacağınız şekilde olan kısmı arkadaşlarım. Benim diğer yaptığım gibi siz uğraşmayacaksınız, yapmayacaksınız. Ben sadece sizin görmeniz için o şekilde yapmıştım, dediğim gibi. Şöyle geliyorum, bakın birini boş geçtim. 3 tanesini bağladıktan sonra birini bu şekilde atlıyoruz. Buraya bağladım. 1, 2, 3 doladım. Yanındaki boşluktan giriş yapıyorum. Yine dörtlü trabzanımı önce 2 tane yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip birinciyi boş geçiyorum. Sonra 1, 2, 3 dolayıp 1, 2, 1, 2 zincir çekiyorum. Karşıdaki bakın, burası boş olan yerim, yani aralıklı olan kısmı. Onun bir tanesini atlayıp buradan giriş yapıyoruz. Şöyle ve bağlıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Ve şu şekilde birleştirip 2, 3 tane dolayıp devam ediyoruz. 3 tanesini ekliyoruz.
boyunu da buradan uzatabilirsiniz arkadaşlar. Yaka kısmına olan kadar olan kısmından daha uzun yapacaksanız birkaç sıra daha fazla yapabilirsiniz. Üçüncüyü de bağladım. Dördüncüyü herhangi bir yere bağlamadan devam ediyoruz. 5 taneydi toplamda. 5. olmuş oluyor. 3 tanesini bağladım diye o şekilde söyledim. Şimdi 2 tane daha dörtlü trabzan yapıyorum buraya. Ve geliyorum. Bakın şuna geçtim. Buraya bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve boş olana geliyorum. Şimdi buraya gelene kadar, yani şu arayı da yapıyorum. Şu arada bitiriyorum artık. Toplamda bakın şu düz olan yerimiz 1, 2, 3, 4. 4 karşılıklı gelince artık eklemeyi bırakıyoruz. Sadece düz bir şekilde şuradan itibaren, bakın şuradan itibaren bağlamayı kesip normal modeli devam ettiriyoruz. Buradaki gibi bir görünüme sahip olacak. Daha sonra buraya geldiğimizde ise tekrar buradaki gibi bağlıyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın alt kısımlarını da birleştirdim. Şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde. Ve bir buhar ütüsü ile bluzumuz bu şekle gelmiş oldu arkadaşlarım. Şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum. Ben yaka kısmına böyle 5 tane yer yapmıştım buraya. Bu çok açık oldu arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem, aşağıda ne kadar başladıysanız o şekilde devam edip, şöyle kayık yaka olmasını istiyorsanız böyle arada boşluklar bırakıp tıpkı bu alt kısmında yaptığımız gibi yaparak devam edin ve tamamlayın. Çünkü çok açık oldu. O kadar açık da istemediğim için artık ben buralara bu sıraya bir de arka sıraya şöyle bir ek yaptım ve burayı tamamlamış olduk. Yani toplam sayım 17 idi. 17'ye tamamlamış oldum. Buhar ütüsüyle de gördüğünüz görünüme sahip oldu arkadaşlarım. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı başta da söylediğim gibi alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.